Bir insanı kesmeye nasıl alışıyorsunuz doktor olarak? Hastanın vücudunda unuttuğunuz bir şey oldu mu hocam? Duran bir kalbi geri çalıştırdığınız oldu mu hocam? En iyi cerrah bile senede 200 ameliyat yapıyorsa bu 4-5 hasta kaybedecek demektir. Bu istatistik Allah'ın emri. Elinizde kalp taşırken düşürdüğünüz oldu mu? 5000'in üzerinde açık kalp ameliyatı yapmışımdır. Bir o kadar da işte damar, kapalı kalp vesaire değişik ameliyatlar yapmışımdır. Yani saysak 10.000'i bulur. Hocam peki kalbi kırıklara da tedavi uyguluyor musunuz? Hocam ilk önce sizleri tanıyalım. Ben Doktor Yavuz Yörükoğlu, 1955 Ankara doğumluyum. Doğma büyüme Ankaralıyım. 1979 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanlığımı aldım. Uzun yıllar İngiltere'de ve Amerika'da çalıştım. En son görevim TOB-ETÜ Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanı olarak çalıştım. Artık muayenehanemde hastalarımı görüyorum. Hayırlı olsun hocam. Değişik projelere giriştik. Peki kaç yıllık doktorsunuz hocam? 79 mezunuyum. Tam işte 41-42 sene oluyor. Dinozor oldum yani. Maşallah hocam. Yaşımın 2 katı. Peki bir insanı kesmeye nasıl alışıyorsunuz doktor olarak? O biraz yaratılış meselesi. Yani insan kesmek derken oturup koyun keser gibi kesmiyoruz tabii ki. Bu belirli bir bilimsel prosedür çerçevesinde yapılıyor. Ama şu bir gerçek ki her doktor cerrah olamıyor. Yani çok insanı kan tutar. Bu insanların arasında doktorlar da var. Dolayısıyla kan veya işte iç organ görmekten rahatsız olan kişiler zaten cerrahi branşları seçmiyorlar. Bu bir yaratılış meselesi. Cerrahlar genelde daha cesur, daha atak, daha titiz insanlar oluyor. Cerrahinin bir yaratılışı belki diyelim. Hastanın vücudunda unuttuğunuz bir şey oldu mu hocam? Yok, o büyük suç. Öyle bir şey olmaz. Eskiden oluyormuş. Ama herhalde çok çok nadir durumlar dışında öyle bir şey artık modern cerrahide söz konusu değil. Var mı yakınızda böyle duyduğunuz? Oldu tabii. Asistanlığım döneminde zaman zaman karşılaşılıyor. Yani hasta geliyor, bir takım sıkıntıları var. Hastanın durumu incelenirken işte filmle, ekoyla vesaireyle bir bakılıyor ki orada olmaması gereken bir şey bulunabiliyor. Ama dediğim gibi artık bu milyonda bir olan bir şey. Masaya gelen her türlü alet, edevat, gazlı bez, ilaç, şu bu sayıyla gelir, sayıyla çıkar. Ve o gelen şeyler tamı tamına sayılmadan hastayı kapatmak söz konusu değil. Hastaların korkacağı bir şey değil. Peki hocam elinizde kalp taşırken düşürdüğünüz oldu mu? Elinde niye kalp taşıyasın ki? Kalp öyle alınıp da gezdirilen bir şey değil. Aslında kalp hastanın içinde duruyor. Alet düşürürsün ameliyatın orta yerinde. O da önemli bir şey değil. Yenisi gelir. Kadın kalbi mi büyük, erkek kalbi mi? Öyle kadın erkek diye bir şey yok. Bu kiloyla, boyla, posla ilgili bir şey. Yani insanın kalbi cüssesi oranında gelişiyor. Ama hani o açıdan düşünürseniz erkek kalbi kadın kalbine göre biraz daha büyük. Kadın kalbi erkek kalbine takılabiliyor mu? Tabii takılır. Oradaki kriter büyüklük değil. Kan grubunun, doku grubunun uyuşup uyuşmamasına bakıyor. Peki ameliyathanede hep merak edilen şeyler vardır. Müzik dinliyor musunuz? Nasıl bir ortam oluyor? Yani müzik dinlenebilir. Ameliyatın özellikle rahat geçen süreleri içinde fonda hafif bir müzik olması genellikle bütün ekibi rahatlatan bir şeydir. Açık kalp cerrahisinde değişik aşamalar vardır. Yani bir hazırlık aşaması vardır. Bu dönemde müzik dinlenebilir, sohbet edilir. Ondan sonra bir açık kalp ameliyatının açık kısmı gelir. Orada hastanın kalbi durdurulur. Hastanın bütün dolaşımı kalp akciğer makinesi denilen bir makineye bağlanır. O süre içinde de yapılacak iş yapılır. Yapacağımız iş işte kapak değişimi ya da koroner bypass ameliyatı bittikten sonra o açık kalp ameliyatından çıkma faslı başlar. Yani kalbi tekrar çalıştırmak, o süre içinde kalbi dolaşımı halledecek duruma getirmek genelde çok streslidir. O dönemlerde sohbet, muhabbet, müzik vesaire gibi bir şeyler olmaz. Ama her şey rayına oturduktan sonra yine hastayı kapama faslına gelinir. Orada tekrar
Müzik dinlenebilir, sohbetler edilir. Öyle olmasa zaten 4-5 saatlik stresli bir ameliyatı bir süre sonra kimse kaldıramaz hale gelir. Kalp cerrahisinin ekstra bir zorluğu var. O da bizim sırtımıza binen sorumluluk. Yani o ameliyatta bir terslik olması durumunda dışarıda bekleyen yakınlarına kötü haber vermenin ağırlığı, sorumluluk duygusu, stresi çok fazla. Peki böyle bir anınız oldu mu hocam? Haber vermek zorunda kaldığınız. Tabii çok. En iyi cerrah bile senede 200 ameliyat yapıyorsa bu 4-5 hasta kaybedecek demektir. Bu istatistik, Allah'ın emri. Tabii bu hiç hoş, hiç kolay bir şey değil. Bazı zaman çok ters reaksiyonlarla da karşılaşılabiliyor. Onu yapmamak için her şeyi verebilirsin. Yani o çok çok ağır bir durum. Duran bir kalbi geri çalıştırdığınız oldu mu hocam? Hani gitti dediğiniz artık o filmlerde oluyor ya hocam. Çok oldu tabii ki. Değişik nedenlerden dolayı ameliyat sırasında değil, ameliyat dışı durumlarda hastane koridorunda ya da sokakta yürürken kalp krizi geçirip yığılabiliyor. Benim birkaç defa böyle rast gelmişliğim var. Hastanın en büyük şansı o sırada benim oradan geçiyor olmam. Yani bu da işte hastanın kaderi diyelim. Ben oradaydım, müdahale edildi. Tabii sokak ortasında doğru düz bir tedavi yapmak mümkün değil ama en azından ambulans gelene kadar, tedavi imkanları gelene kadar hastayı hayatta tutmak çok çok önemli. Büyük bir şans hasta için. Bir defa sokakta denk geldim, bir defasında bir tenis kulübünde tenis oynayan birisi kalp krizi geçirdi, yığıldı. Değişik vesilelerle karşılaşılıyor tabii. 40 yıllık meslek hayatı olunca bunları görüyorsunuz. Hocam orada şey yaptınız mı? Ben doktorum filan. Sevgilim ben doktorum. Yok öyle bir ego yok o işte. O anda bir doktorluk modu vardır. Otomatik oraya geçersiniz. Yani 5 dakika önce yiyor, içiyor, gülüyor, oynuyor olabilirsiniz. Bir acil durum karşısında bir anda her şey biter ve doğrudan yapılması gereken işe odaklanılır. Peki hocam ilk hastanızı kaybettiğinizde ne hissettiniz? Bir psikolojik sorun yaşadınız mı? Yok, hayır. Bir psikolojik sorun yaşanmıyor. Kalp cerrahisi özellikle benim başladığım yıllarda ölüm oranları, komplikasyon oranları çok daha yüksekti. O dönemlerde de biz hani tıfıl olduğumuz için o sorumluluk hep hocalarımızın üzerindeydi. O ölümle, komplikasyonlarla sık sık karşılaşıldığı için bu hayatın ve de bizim mesleğimizin bir gerçeği, bir parçası. Siz elinizden geleni, en iyisini yaptıktan sonra artık biraz da kader var işin içinde. Dolayısıyla bir suçluluk duygusu ya da bir psikolojik sorun genelde yaşanmıyor. Zaten iyi bir cerrah duygularını kontrol altında tutabilen bir cerrahtır. Peki hocam 40 yıllık doktorluk hayatınızda kaç ameliyata girdiniz? Var mı bir sayı tutuyor musunuz? Vallahi kesin bir sayı yok ama herhalde 5000'in üzerinde açık kalp ameliyatı yapmışımdır. Bir o kadar da işte damar, kapalı kalp vesaire değişik ameliyatlar yapmışımdır. Yani saysak 10.000'i bulur diye düşünüyorum. Dizilerdeki doktor sahnelerini nasıl buluyorsunuz? O benim en nefret ettiğim şeylerden birisi. Sağlıkla ilgili bir televizyon programı, bir dizi, bir film seyredemiyorum. Çünkü daha filmin ikinci, üçüncü dakikasında arka arkaya falsolar gelince ben deliye dönüyorum. Yani en basitinden negatoskopa filmi ters takmak ya da işte olmayacak bir takım tabirler. Bu işi bilmeyen insana çok dramatik geliyor. Ama gerçekte öyle bir şey yok. Hele hele bizim yerli diziler falan tam akıl oynatmalık. Bazı zaman düşünüyorum ya bu adamların hiç mi danışmanları yok diye. Çünkü adam steril eldiven giyiyor sonra maskesini düzeltiyor. Ya şimdi burası steril değil. Steril eldiven giydikten sonra ameliyat sahası dışında hiçbir şeye elinizi süremezsiniz. Böyle bir ufak bir falso bile herkesin midesini bulandırır. Yani ne bileyim burnu dışarıda olan efendime söyleyeyim bir de en sevilen sahnelerden bir tanesi cerrah ameliyatta strese girer, terlemeye başlar. Hemşire steril eldiveniyle işte telini alır falan filan. Yani Hocam alkol döküldüğü sahneler var. ya sormayın yani işte diyorum ya birileri dramatik bir hava için böyle abuk sabuk şeyler uyduruyorlar. Yani doktor olan hiç kimse rahatsız olmadan o dizileri seyretmesi mümkün değil. Bir de işte sonuçları efendim aradaki konuşmalar falan o kadar saçma sapan ki mümkün değil seyredemiyorum. Deliye dönüyorum.
Peki Covid-19 önleyecek bir gıda var mı hocam? D vitamini düzeyi yüksek olan kişiler bu işe karşı biraz daha dirençli. D vitamini düzeyi düşük olanlar COVID'e karşı daha hassas durumdalar. Ama onun dışında genel sağlığımız açısından, genel bağışıklık sistemi için en önemli şey meyve, sebze ve salatalar. Yani vitamin, mineral ve özellikle antioksidanlardan zengin gıdalar hem genel sağlığımızı, genel direncimizi hem de bağışıklık sistemimizi güçlendiren şeyler. Doğrudan COVID'e etkili maalesef ispatlanmış bir gıda yok. Peki hocam kalbi koruyan gıdalar nelerdir? Kalbi koruyan gıdalar genelde bitkisel gıdalar. Vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olan gıdalar. Nedir bunlar? Sebzeler, salatalar, meyveler. Türk toplumu tabii biz etçi bir milletiz. İşte kebabımızla meşhuruz. Herkes gibi ben de iyi bir kebap yemeyi severim ama işin doğrusu şu ki hayvansal proteinler ve hayvansal yağlar bizim ömrümüzü kısaltan şeyler. Dolayısıyla bunların ölçülü yenmesinde fayda var. Vejeteryanlığı önermiyorum ama normal beslenen birisinden daha sağlıklı oldukları kesin. Yumurta mesela çok tartışılmıştır. Eskiden çok zararlı, çok kesinlikle yemeyin deniliyordu. Sonra birileri çıktı çok faydalı günde 3-5 yumurta yiyin filan. Şimdi ekstrem görüşler her zaman hatalıdır. Yakın zamanda bir televizyon programında sordular. Dediler ki hocam bizim aklımız karıştı ya. Yumurta faydalı mı zararlı mı? Ben de dedim ki haftada 2-3 yumurta yersen çok faydalı. Günde 2-3 yumurta yersen çok zararlı. Yani her şey ölçüsünde. Bütün mesele etti, süttü, peynirdi. Özellikle peynir son derece zararlı. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1 kilo peynir cinsine göre 10 ila 15 kilo sütten yapılıyor. Suyu uçuyor ama bütün yağı konsantre oluyor 1 kilo peynire. Süper konsantre yağ yemiş oluyorsunuz. Ben de çok severim peyniri. Çok lezzetli ama işte dediğim gibi etti, yumurtaydı, peynirdi, hayvansal gıdaların mutlaka ölçülü yenmesi gerekiyor. Bizi sağlıklı tutan şeyler meyve, sebze ve salatalar ve özellikle de lifli gıdalar. Yani tam tahıllar, bakliyat bunlar genel sağlığımız ve kalp sağlığı için çok önemli. Birileri çıkıyor televizyonlara diyor ki işte aman şu zehirdir sakın ağzınıza koymayın. Ekmek zehirdir yemeyin. Şeker zehirdir yemeyin. Şimdi dedim ya keskin söylemler her zaman yanlıştır. Ekmek de yiyeceksin, tatlı da yiyeceksin, et de yiyeceksin. Adam gibi yiyeceksin. Yani. Atalarımız söylemiş ya bundan daha ötesi var mı? Azı karar çoğu zarar demiş. Aynen hocam. Her şeyi çözüyor. İşte bu kadar. Hocam peki kalbi kırıklara da tedavi uyguluyor musunuz? Ameliyat yapıyor musunuz? Şimdi şöyle, kırık kalp sendromu diye bir şey var. Çok büyük stres yaşayan kişilerde, yani sevgilisi eşi tarafından terk edilmiş ya da sevdiği ölen kişilerde kırık kalp sendromu denilen bir şey oluyor. Ve tamamen psikolojik olduğu sanılan bir şey gerçekten kalbin fonksiyonlarını etkileyebiliyor. Sapasağlam insanlar böyle bir süre içinde kalp yetmezliğine girebiliyor ya da ani bir kalp krizi geçirebiliyor falan filan. Ama onun da ameliyatı yok. Yanlış sevdalar kalbimizi o zaman hocam yetmezliğe götürebilir. Olabilir, dikkatli olmak lazım. Peki hocam genç cerrahlara ne gibi tavsiyeniz olur? Allah akıl fikir versin diyeceğim onlara. Bulaşmayın bu işe. Şimdi bana dönüp deseniz ki tekrar doktor olur muydunuz? Muhtemelen olmazdım. Çünkü çok uzun, çok meşakkatli ve uzun yıllar mükafatı olmayan bir meslek. Dolayısıyla geriye dönme şansım olsaydı muhtemelen doktor olmazdım. Ama doktor olsaydım yeniden kalp cerrahı olurdum. Dedim ya baştan çok akıllı bir adam değilim. Sonuç olarak benim gençlere önerim mutlaka ve mutlaka sevdiğiniz işi yapın. Yani bu cerrahi de olabilir, video prodüksiyonu da olabilir, çiftçilik de olabilir. Ama önemli olan mutlu olmanın en önemli şeyi sevdiğin işi yapmak. Meşhur bir Amerikalı iş adamının çok ilginç, güzel bir sözü var. Diyor ki işimi o kadar seviyorum ki diyor, hayatımda işe gitmedim diyor. Yani evden çıktığında sevdiği işi, sevgilime gider gibi gidiyorum dedi.
Bu çok önemli. Bunu başarabilenler mutlu oluyor. Bizim biliyorsunuz mekanımız Hayalhanem Mersin'de. İnşallah yolunuz düşerse, çok etten bahsettik ama az olsa bir tantuni ısmarlamak isteriz hocam. Mersin tantunisi. Memnuniyetle inşallah. Ustamız da var. Sağ olun, memnuniyetle. Dediğim gibi yani yenmeyecek diye bir şey yok. Ölçülü olduktan sonra. O haftada 1-2'ye denk getirin Tamam, hocam. öyle denk getiririz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Ben Bizi davet teşekkür ederim. ettiniz. Sağ olun.